Ders 1. Spor salonu kuralları. Merhaba Anna. Herkesin uyması gerektiğini düşündüğüm bazı spor salonu kurallarını fark ettim. Gerçekten mi? Ne gördün? Ekipmanları doğru kullanmaktan ve başkalarına saygılı olmaktan bahsettiler. İyi bir spor salonu deneyimi için bu çok önemlidir. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Bu genel bir nezakettir. Ayrıca herkese bir şans vermek için yoğun saatlerde kullanımımızı sınırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Kalabalık olabilir ve makineleri beklemek sinir bozucu olabilir. Çalışmak için favori zamanınız var mı? Daha sessiz olan sabah erken saatlerini tercih ederim. Güne olumlu bir notla başlamamı sağlıyor. Senden ne haber? Genellikle akşamları giderim. Uzun bir günün ardından gevşemenin harika bir yolu. Ekipman için hiç beklemek zorunda kaldınız mı? Evet, özellikle Skutrak için. Popüler bir yer olabilir. Beklemeyi nasıl hallediyorsunuz? Genellikle yakınlarda hızlı bir ısınma veya esneme yaparım. Beklerken beni aktif tutuyor. Spor salonu rutininiz nasıl? Genellikle kardiyo ile başlıyorum. Ardından kuvvet antrenmanına geçiyorum. İşleri dengede tutar. Peki ya sen? Ben de karıştırmayı seviyorum. Önce kardiyo yapıyorum. Ardından ağırlık kaldırıyorum. Beni motive ediyor. Hiç grup dersini denediniz mi? Evet, bir keresinde spin dersi almıştım. Yoğun ama bir o kadar da eğlenceliydi. Herhangi bir dersi denediniz mi? Geçenlerde bir yoga dersini denedim. Zorlayıcı ama rahatlatıcıydı. Dersleri motivasyon açısından yararlı buluyor musunuz? Kesinlikle. Bir topluluk duygusu yaratırlar ve sizi daha çok çalışmaya iterler. En sevdiğiniz egzersiz dersi türü hangisi? Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlardan keyif alıyorum. Hızla güç ve dayanıklılık oluşturmanın harika bir yoludur. Spin dersleri hakkında neyi seviyorsunuz? Müziği ve enerjiyi seviyorum. Eğitmenler motive ediyor. Bu da fark yaratıyor. Spor salonu görgü kurallarının sadece ekipmanın ötesine geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Evet, kişisel alana dikkat etmek ve arkanızı temizlemek de önemlidir. Spor salonunu temiz tuttuğunuzdan nasıl emin olursunuz? Makineleri kullandıktan sonra daima silerim. Uzun bir yol kat eden küçük bir çaba. Herkesin uyması gerektiğini düşündüğünüz kural nedir? Herkesin başkalarına saygılı ve teşvik edici olması gerektiğini düşünüyorum. Destekleyici bir ortam büyük bir fark yaratır. Ders 2. Fikirleri düzenleme. Hey Anna, notlarımı nasıl daha iyi organize edebileceğimi düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Not almak için ne kullanıyorsunuz? Genelde not defterleri kullanıyorum ama bazen onları biraz kaotik buluyorum. Peki ya sen? Not almak için dijital uygulamaları tercih ediyorum. Her şeyi düzenli ve kolay erişilebilir tutmama yardımcı oluyorlar. Bunu kesinlikle anlıyorum. Kendimi her zaman belirli bir bilgiyi bulmak için sayfalar arasında dolaşırken buluyorum. Hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Evernote'u kullanıyorum. Notları kategorilere ayırmamı ve etiket eklememi sağlıyor. Çok faydalı. Herhangi bir not alma uygulamasını denediniz mi? Microsoft OneNote'u biraz kullandım.
Güzel ama yine de bazen elle yazmayı tercih ediyorum. Elle yazmak hafızanın korunmasına yardımcı olabilir. Defterleriniz için bir sisteminiz var mı? Tam olarak değil. Aklıma geleni hemen not ediyorum. Daha sonra bir şeyler bulmak zor olabilir. Notlarınızı nasıl düzenliyorsunuz? Farklı konular için ayrı defterler oluşturuyorum ve her konu için başlık kullanıyorum. İncelemeyi kolaylaştırır. Bu verimli görünüyor. Notlarınıza çizim veya diyagramlara da yer veriyor musunuz? Evet, görseller gerçekten kavramları daha iyi anlamama yardımcı oluyor. Notlarınıza bir şeyler çiziyor musunuz? Bazen hızlı diyagramlar çiziyorum. Ama bununla daha tutarlı olmam gerekiyor. Notlarınızı gözden geçirmenin en sevdiğiniz yolu nedir? Önemli noktaları özetlemeyi ve kendimi test etmeyi seviyorum. Malzemeyi güçlendirir. Senden ne haber? Genellikle onları tekrar okurum ama özetleme fikrin hoşuma gitti. Kulağa daha ilgi çekici geliyor. Kesinlikle öyle. Notlarınızda renk kodlaması kullanmayı hiç düşündünüz mü? Bunu henüz denemedim ama kulağa ilginç geliyor. Renkleri nasıl kullanıyorsunuz? Farklı konulara farklı renkler veriyorum. Bilgileri görsel olarak ayırır ve bulmayı kolaylaştırır. Bu akıllıca bir fikir. Sanırım renk kodlamasına bir şans vereceğim. Ders 3. Kariyer yolları. Merhaba Anna. Pazarlama bölümünden bir arkadaşımla sohbet ediyordum ve bu bana farklı kariyerler hakkında düşünmemi sağladı. İlginç. Arkadaşınız işi hakkında ne söyledi? Pazarlamanın ne kadar dinamik ve yaratıcı olabileceğinden bahsettiler. Peki ya sen? Ne yapıyorsun? Ben bir öğretmenim. Öğrencilerle çalışmayı ve onların öğrenmelerine yardımcı olmayı seviyorum. Pazarlamanın nesinden hoşlanırsınız? Kampanya geliştirmedeki yaratıcılıktan keyif alıyorum. Fikirlerin hayata geçtiğini görmek heyecan verici. Hangi konuları öğretiyorsunuz? İngilizce öğretiyorum ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirdiklerini görmekten keyif alıyorum. Alanınızda iletişimin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Pazarlamada mesajları etkili bir şekilde iletmek için açık iletişim şarttır. Farklı öğretim yöntemlerini birleştiriyor musunuz? Evet, işleri ilgi çekici kılmak için dersler, grup etkinlikleri ve oyunların bir karışımını kullanıyorum. Hangi pazarlama stratejilerini en etkili buluyorsunuz? Sosyal medya pazarlamasının güçlü olduğunu düşünüyorum. Geniş bir kitleye hızla ulaşır. Derslerinizde teknolojiyi kullanıyor musunuz? Kesinlikle. Öğrenmeyi geliştirmek için çevrimiçi kaynakları ve eğitim uygulamalarını kullanıyorum. Son zamanlarda pazarlamada herhangi bir trend fark ettiniz mi? Evet. Sürdürülebilirlik birçok marka için temel odak noktası haline geliyor. İnsanlar çevre dostu şirketleri desteklemek istiyor. Öğrencileriniz çevre sorunları hakkında ne düşünüyor? Bu konuda çok tutkulular. Sürdürülebilirlik derslerini müfredatıma dahil etmeye çalışıyorum. İşletmelerin sosyal açıdan daha sorumlu olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle. Sorumluluk, marka sadakatini artırabilir ve müşterileri çekebilir.
Öğrencilerinizi eleştirel düşünmeye nasıl teşvik edersiniz? Çeşitli konularda tartışmaları ve tartışmaları teşvik ediyorum. Kendi fikirlerini oluşturmalarına yardımcı olur. Pazarlamada eleştirel düşünmenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Pazarlamacıların verileri analiz etmesi ve tüketici davranışını anlaması gerekiyor. Öğretmenlik işinizin en ödüllendirici kısmı nedir? Öğrencilerimin başarılı olduğunu ve özgüven kazandıklarını görmek inanılmaz derecede ödüllendirici. Senden ne haber? Pazarlama kariyerinizin öne çıkan özelliği nedir? Başarılı bir kampanyanın etkisini ve bunun hedef kitlede nasıl yankı uyandırdığını görmeyi seviyorum. Seninle konuşmak çok güzel. Anna, Ders 4. Boyama ipuçları. hey Anna, odamı boyamayı yeni bitirdim ve tam bir deneyimdi. Kulağa eğlenceli geliyor. Resme dalmadan önce attığınız ilk adım neydi? Öncelikle duvarlarımın temiz olduğundan ve boyamadan önce hazırlandığından emin oldum. Büyük bir fark yaratıyor. Hiçbir odayı boyadın mı? Evet, geçen yaz oturma odamı boyadım. Hazırlığın önemli olduğunu öğrendim. Astar kullandınız mı? Yaptım. Boyanın daha iyi yapışmasına yardımcı oldu ve renklerin öne çıkmasını sağladı. Oturma odanız için hangi rengi seçtiniz? Yumuşak bir mavi ile gittim. Sakinleştirici bir atmosfer yaratır. Peki ya odan? Canlı bir yeşil seçtim. Alanı gerçekten aydınlatıyor. Resim yaparken herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Birkaç. Yanlışlıkla yere biraz boya döktüm. Çok şükür kısa sürede temizledim. Herhangi bir aksilik yaşadınız mı? Elbiselerime boya döktüm. Artık onlar benim belirlenmiş boyama kıyafetlerim. Dökülmeleri önlemek için ipucunuz nedir? Her zaman bir damla bez koyarım. Dökülenleri yakalar ve zemini korur. Doğru araçları seçmenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. İyi fırçalar ve rulolar işi kolaylaştırabilir ve yüzeyin daha pürüzsüz olmasını sağlayabilir. Hangi araçları kullandınız? Büyük alanlar için rulo, köşeler için fırça kullandım. İyi çalıştı. Favori bir aletiniz var mıydı? Tavanlar için boya püskürtme makinesi kullanmayı çok sevdim. O kadar çok zaman kazandırdı ki. Hiç denedin mi? Henüz değil ama merak ediyorum. Kullanımı kolay mı sanıyorsunuz? İlk başta biraz zor olabilir ama daha büyük alanlar için buna değer. Bir sonraki DNY projeniz nedir? Kendi raflarımı yapmayı düşünüyorum. Alanımı kişiselleştirme fikrini seviyorum. Ağaç işleri yaptınız mı? Biraz. Bir keresinde küçük bir masa yapmıştım. Zorlu ama tatmin ediciydi. DNY projelerinden hoşlanıyor musunuz? Evet. Yaratıcılığımı ifade etmeme izin veriyorlar. Gurur duyduğunuz bir proje nedir? Boyalı saksılarımla gurur duyuyorum. Bahçeme kişisel bir dokunuş katıyorlar. Ders 5. Fitness hedefleri. Hey Anna, son zamanlarda antrenmanlarımda tutarlı kalmaya çalışıyorum. Bu harika. Doğru yolda kalmak için ne gibi ipuçlarınız var?
En iyi ipuçlarımdan biri antrenmanlarımı önceden planlamaktır. Düzenli kalmama yardımcı oluyor. Bir antrenman programınız var mı? Evet, genellikle her pazar haftamı planlıyorum. Rutinime bağlı kalmamı kolaylaştırıyor. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Haftada yaklaşık 4 kez hedefliyorum. Kardiyo ve kuvvet antrenmanını karıştırıyorum. Senden ne haber? Haftada 5 kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Yoga ile koşmayı karıştırmayı seviyorum. Yogayı hiç denedin mi? Ben var. Esnekliği arttırmanın harika bir yoludur. Favori bir yoga pozunuz var mı? Aşağı doğru köpek pozunu seviyorum. Sırtı esnetir ve ferahlatıcı bir his verir. En sevdiğiniz egzersiz hangisi? Halter yapmaktan gerçekten keyif alıyorum. Güç kazanmama yardımcı oluyor ve güvenimi artırıyor. Zor günlerde nasıl motive olursunuz? Kendime hedeflerimi ve antrenmandan sonra ne kadar iyi hissettiğimi hatırlatıyorum. Spor yaparken müzik dinler misiniz? Kesinlikle. İyimser müzik beni enerjik tutuyor. Egzersiz listeniz nasıl? Pop ve elektronik müziğin karışımını seviyorum. Bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. İlerlemenizi takip ediyor musunuz? Evet, antrenmanlarımı ve gelişmelerimi not etmek için bir günlük tutuyorum. Ne kadar ilerlediğimi görmek motive edici. İlerlemenizi nasıl izliyorsunuz? Koşularımı ve antrenmanlarımı takip eden bir fitness uygulaması kullanıyorum. Sorumluluk sahibi kalmama yardımcı oluyor. Belirli bir fitness hedefi belirlediniz mi? Yıl sonuna kadar 10 kilometre koşmak istiyorum. Bu bir meydan okuma ama heyecanlıyım. Senden ne haber? Esnekliğimi geliştirmeyi ve bir yoga mücadelesini tamamlamayı hedefliyorum. Eğlenceli olmalı. Bir egzersiz arkadaşınızın olmasının yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Sorumluluğu arttırır ve antrenmanları daha keyifli hale getirir. Egzersiz partneriniz var mı? Evet, arkadaşım koşu için bana katılıyor. Başarıya ulaşmak için birbirimizi motive ediyoruz. Antrenman sonrası favori yemeğiniz hangisi? Meyveli proteinli smoothie'yi seviyorum. Canlandırıcı ve enerji verici. Ders altı. Rodeo maceraları. Hey Anna, az önce Batı Kanada'da bir rodeo etkinliği olduğunu okudum. Kulağa heyecan verici geliyor. Bu kulağa heyecan verici geliyor. Bu rodeoda özel olan ne? 25 bin dolarlık büyük ödül için yarışacak en iyi kovboyları ve rodeo binicilerini çekmesiyle biliniyor. Hiç rodeoya gittin mi? Geçen yaz birine gittim ve çok eğlenceli bir deneyimdi. Atmosfer elektrikliydi. Hangi olayları yaşadılar? Boğaya binme, varil yarışı ve halat çekme yarışmaları vardı. Her olay yoğundu. En çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Namlu yarışlarını seviyordum. Atlar o kadar hızlıydı ki biniciler inanılmaz bir yetenek sergilediler. Favori bir rodeo etkinliğiniz var mı? Boğaya binmek benim favorim. Boğanın üzerinde kalmak için gereken cesaret inanılmazdır. Hiç rodeo aktivitelerini denediniz mi? Henüz değil ama ip atlamayı öğrenmeyi çok isterim. Zorlu ama ödüllendirici görünüyor.
Hiç rodeo sporunu denemeyi düşündün mü? Ben var. Ata binmeyi öğrenmenin harika bir macera olacağını düşünüyorum. Sizce rodeoları bu kadar popüler yapan şey nedir? Bunun gelenek, heyecan ve Batı kültürüyle bağlantının birleşimi olduğuna inanıyorum. Gerçekten kovboy yaşam tarzını sergiliyor. Kesinlikle. Müzik, kıyafetler ve topluluk hissi benzersiz bir deneyim yaratıyor. Rodeo kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok renkli ve şıklar. Kovboy şapkalarını ve botlarını seviyorum. Favori rodeo kıyafetiniz var mı? Klasik denim gömlekleri gerçekten çok seviyorum. Harika görünüyorlar ve sürüş için pratikler. Hiç kovboy çizmesi giydin mi? Evet, rodeo için bir çift ödünç aldım. Rahatlardı ve deneyime eklendiler. Rodeoların güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Güvenlik önlemleri var ama yine de tehlikeli olabiliyor. Katılımcılar heyecan için risk alırlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Cesaretlerine hayranım ama aynı zamanda güvenliğe öncelik vermenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Rodeolarda güvenliği neyin arttırabileceğini düşünüyorsunuz? Daha fazla eğitim ve güvenlik donanımı yardımcı olacaktır. Katılan herkes için önemlidir. Başka hangi batı geleneklerini ilginç buluyorsunuz? Çizgi dansına hayran kaldım. Batı kültürünü kutlamanın eğlenceli bir yolu gibi görünüyor. Hiç denedin mi? Rodeolarda gördüm ama kendim denemedim. Sosyalleşmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Ders 7. Bağlantısızlığın üstesinden gelmek. Hey Anna, bazı insanların yeni durumlara ne kadar korkuyla ve olumsuz yaklaştığını düşünüyordum. Bu ilginç bir nokta. Bağlantının kesilmesi insanları gerçekten geride tutabilir. Sizce bu korkunun sebebi nedir? Bunun çoğunlukla başarısızlık korkusundan veya aptal görünmekten kaynaklandığına inanıyorum. Hiç böyle hissettin mi? Kesinlikle. Başkalarının ne düşünebileceği konusunda endişeleniyorsanız yeni bir şey denemek göz korkutucu olabilir. Bu korkunun üstesinden gelme konusundaki deneyiminiz nedir? Herkesin bir yerden başladığını kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Burada, özellikle kişisel gelişimde, bağlantıdan kopmanın maliyeti gerçekten çok ciddi olabilir. Kesinlikle. Fırsatları kaçırmak büyük bir kayıp olabilir. Etkileşimi sürdürmek için hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Küçük, ulaşılabilir hedefler koyuyorum. Yeni zorlukların daha az bunaltıcı olmasını sağlarlar. Peki ya sen? Arkadaşlarımdan destek almanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yeni şeyler denemeyi daha az korkutucu hale getirir. Bunu denedin mi? Evet, bir arkadaş sistemine sahip olmak gerçekten güveni artırabilir. Küçük zaferleri kutlamanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Ne kadar küçük olursa olsun ilerlemeyi kutlamak motivasyonu yüksek tutar. Son zamanlarda kutladığınız zafer nedir? Yakın zamanda tedirgin olduğum bir kursu tamamladım. Daha sonra kendime güzel bir akşam yemeği ısmarladım. Senden ne haber? Harika sonuç veren yeni bir yemek tarifi denedim. Bu yüzden arkadaşlarımı paylaşmaya davet ettim. Yeni aktiviteler denemenin kopuklukla mücadeleye yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle.
Yeni bakış açıları ve deneyimler açar. Yeni bir şey denediğinizde öğrendiğiniz en şaşırtıcı şey nedir? Resim yapmayı gerçekten sevdiğimi öğrendim. Beklenmedik ama bir o kadar da ödüllendiriciydi. Herhangi bir gizli yetenek keşfettiniz mi? Topluluk önünde konuşmaktan hoşlandığımı fark ettim. İlk başta korkutucuydu ama şimdi onu seviyorum. Korkularımızın çoğu zaman bizi güçlü yönlerimizi keşfetmekten alıkoyduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Korkunun seçimlerimizi belirlemesine izin vermek kolaydır. Ayrılma sorunu yaşayan birine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Küçük başlayın. Destek isteyin ve kendinizi rahatsız hissetmenin normal olduğunu unutmayın derim. Büyüme konfor alanlarımızın dışında gerçekleşir. Ders 8. Değerli anılar. Hey Anna, gençliğimi hatırlıyorum. En sevdiğim bebeği bulduğumda çok rahatlamıştım. Kulağa hoş geliyor. Onunla özel bir bağınız var mıydı? Kesinlikle. Bebeğime sımsıkı sarıldım ve onu bir daha hiçbir yerde bırakmayacağıma dair kendime söz verdim. Onsuz bir hayat hayal edemiyordum. Senden ne haber? En sevdiğiniz oyuncağınız var mıydı? Evet, Bay Kudles adında bir oyuncak ayım vardı. O benim sırdaşımdı. Bebeğinizi hiç maceralara götürdünüz mü? Her zaman. Parka ve hatta okula gezilere gitti. Kendine ait bir hayatı varmış gibi hissetti. Ayınızla hikayeler yarattınız mı? Evet, büyülü yerlere seyahat ettiğimiz maceralar uydururdum. Çok eğlenceliydi. Çocukluk oyuncaklarının kim olacağımızı şekillendirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bize sevgiyi, ilgiyi ve hayal gücünü öğretiyorlar. Oyun zamanınızdan hangi dersleri öğrendiniz? Arkadaşlığın ve yaratıcılığın önemini öğrendim. Kendimi ifade edebileceğim güvenli bir alandı. Çocukluğunuzdaki oyuncaklarınızdan herhangi birini sakladınız mı? Bebeğim hala bir kutuda saklanıyor. Böyle güzel anıları geri getiriyor. Bay Kudles hala yanınızda mı? Evet ediyorum. Biraz yıpranmış ama ondan ayrılamam. O benim çocukluğumun bir parçası. Nostaljinin yetişkinler olarak bizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Bize daha basit zamanları hatırlatır ve stresli günlerde rahatlık sağlayabilir. En çok hangi anılarınıza değer veriyorsunuz? Arkadaşlarla dışarıda oynayarak geçirdiğim yaz günlerini çok seviyorum. Bunlar kaygısız anlardı. Senden ne haber? Birlikte oyun oynayıp güldüğümüz aile toplantılarını hatırlıyorum. O anlar değerlerimi şekillendirdi. Bu hikayeleri başkalarıyla paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, hikayeleri paylaşmak bu anıları canlı tutar ve bizi başkalarına bağlar. Paylaşmak isteyeceğiniz bir hikaye nedir? Bebeğimi kumsalda kaybettiğim zamanı ve ailemin onu bulmama nasıl yardım ettiğini anlatmak isterdim. Bana desteğin değerini öğretti. Ders 9. Tarihi anlamak. Hey Anna, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri halkının sonunda yasalarının adil olmadığını nasıl anladıklarını okuyordum. Bu önemli bir konu. Hangi spesifik kanunlardan bahsediyorlardı? Esas olarak sivil haklara ve yerli halklara yönelik muameleye ilişkin yasalar. Halkın farkındalığının nasıl değişime yol açabileceği büyüleyici. Sizce bu farkındalığı tetikleyen şey neydi?
Bunun aktivizm ve eğitimin bir birleşimi olduğuna inanıyorum. İnsanlar bu yasaların topluluklar üzerindeki etkisini anlamaya başladı. Herhangi bir önemli hareket hakkında okudunuz mu? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil haklar hareketi farkındalığın artırılmasında çok önemli bir rol oynadı. Martin Luther King Jr. gibi liderler büyük bir etki yarattı. Favori tarihi figürünüz var mı? Kız çocuklarının eğitimini savunma konusundaki cesaretinden dolayı Malala Yousafzai'ye hayranım. Hikayesi ilham verici. Senden ne haber? Nelson Mandela'ya gerçekten saygı duyuyorum. Onun adalete olan yolculuğu ve bağlılığı dikkat çekicidir. Tarihten nasıl ders çıkarabileceğimizi düşünüyorsunuz? Geçmişteki hataları inceleyerek gelecek için daha iyi kararlar verebiliriz. Bu dersleri akılda tutmak çok önemli. Eğitimde tarihin sıklıkla gözden kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Bazen evet. Farklı bakış açılarına daha fazla odaklanmanın anlayışımızı zenginleştirebileceğini düşünüyorum. Tarihte en çok hangi konular ilginizi çekiyor? Özellikle toplumsal hareketlerle ve bunların toplumları nasıl şekillendirdiğiyle ilgileniyorum. Güçlü hikayeler anlatıyorlar. En ilgi çekici bulduğunuz konular hangileri? Devrimlerin tarihine ilgi duyuyorum. Hakları için mücadele eden insanların cesareti büyüleyici. Geçmişteki hikayelerin günümüzü nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Bize doğru olanı savunmanın önemini hatırlatıyorlar. Tarih bizi bugün değişimi savunmaya motive edebilir. Bunun modern örneklerini gördünüz mü? Kesinlikle. Irksal adalet ve iklim değişikliğine yönelik son protestolar, insanların hala adalet için mücadele ettiğini gösteriyor. Hangi hareketler sana ilham veriyor? Küresel iklim grevleri ilham verici. Gençlerin ortak bir amaç için bir araya geldiğini görmek muhteşem. Tarihin şekillenmesinde bireylerin nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz? Her birey bir fark yaratabilir. Küçük eylemler bile önemli değişikliklere yol açabilir. Potansiyel etkimiz hakkında düşünmek güç veriyor. Ders 10. Lokum siparişi vermek. Hey Anna, sipariş vermeye hazır mısın? Kesinlikle John. Bunun hakkında düşünüyordum. Sana ne iyi geliyor? Makarnaya yöneliyorum ama biftek de cazip geliyor. Senden ne haber? Canım güzel bir salata. Belki biraz ızgara tavukla canımı sıkıyor. Salatalarını daha önce denemiş miydiniz? Evet, oldukça tazeler. Yerel malzemeleri nasıl kullandıklarını seviyorum. Bir başlangıç yemeği paylaşmalı mıyız? Bu harika bir fikir. Bruschеттa'ya ne dersin? Çok lezzetli. Mükemmel seçim. Garsonu çağıracağım ve bruschetta, makarna ve salata siparişimizi vereceğim. Bir plana benziyor. Salata için özel soslar istememiz gerektiğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Ev yapımı salata sosu olup olmadığını soracağım. Her zaman hoş bir dokunuş. Kabul ediyorum. Özel bir lezzet katıyor. Tatlı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oh, tatlı kulağa cazip geliyor. Çikolatalı keklerinin ölmeye değer olduğunu duydum. Evet. Bunu daha önce de yaşadım ve muhteşem. Paylaşmak için bir tane almalı mıyız? Harika fikir. Paylaşmak her zaman daha eğlencelidir.
Özellikle de bu kadar lezzetli bir şeyle. Bekleyemiyorum. Bu yemek muhteşem olacak. Dışarıda yemek yemenin en sevdiğiniz yanı nedir? Yeni yemekler denemeyi ve atmosferin tadını çıkarmayı seviyorum. Her zaman bir macera gibi geliyor. Kesinlikle. Rahatlamak ve iyi arkadaşlıkların tadını çıkarmak için bir şans. En iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle. Bugün çıktığımız bu lezzetli yolculuk için heyecanlıyım. Ders 11. Yumuşak ve sert. Hey Anna, her şeyin ne kadar farklı hissettirdiğini hiç düşündün mü? Ah, her zaman. Büyüleyici. Mesela oyuncak ayı çok yumuşaktır. Dokunmak iyi hissettiriyor. Kesinlikle. Bu yüzden çocuklar onları seviyor. Başka neyin yumuşak olduğunu düşünüyorsun? HMM. Yastıklar da harika bir örnek. Başınızı dinlendirmek için mükemmeller. Sağ. Battaniyeler de inanılmaz derecede yumuşak olabilir. Özellikle de kurutucudan yeni çıktıklarında. Kesinlikle. Diğer taraftan, zor şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir kayanın sert olduğu kesindir. Sağlam ve boyun eğmez. Evet. Ve bir masa düşünün. Sağlamdır ve çok fazla ağırlık taşıyabilir. Doğru. Hem yumuşak hem de sert eşyaların kendi amaçlarının olması ilginçtir. Kesinlikle. Mesela sert bir yüzey yazmak için harikadır. Yumuşak bir yüzey ise uyumak için rahattır. Hatta bazı şeyler her ikisi de olabilir. Yumuşak bir deri ceket gibi. Dışı sert ama giymesi yumuşak. Bu harika bir nokta. Dokuların deneyimlerimizi nasıl değiştirebileceğini düşünmemi sağlıyor. Kesinlikle. Hiç dokusuyla sizi şaşırtan bir şeye dokundunuz mu? Evet, bir keresinde bir deniz süngerine dokunmuştum. Aynı anda hem sert hem de yumuşaktı. Vay, bu çok ilginç geliyor. Şeylerin beklenmedik niteliklere sahip olmasını seviyorum. Ben de. Bu, dünyayı keşfetmeyi çok daha ilginç hale getiriyor. Kesinlikle. Bence bir ara doku avına çıkmalıyız. Farklı nesneleri hissedip nasıl karşılaştırıldıklarını görmeliyiz. Ders 12. Çiftçi aileleri ve fuarlar. Hey Anna, sonbahar fuarlarının bölgemizde nasıl popüler hale geldiğini gördün mü? Evet, harikalar. Yerel ürünleri ve el sanatlarını nasıl sergilediklerini seviyorum. Kesinlikle. Çiftçi ailelerini ve onların sıkı çalışmalarını desteklemenin harika bir yolu. Kesinlikle. Bunun onların toplulukla bağlantı kurmalarına gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Ayrıca insanlara çiftçiliği ve yiyeceklerinin nereden geldiğini öğrenme şansı veriyor. Kesinlikle. Fuarlardan taze ürünler denediniz mi? Evet, geçen hafta en tatlı elmaları yedim. O kadar gevrek ve sululardı ki. Bunu seviyorum. Taze elmaların tadı mağazadan satın alınanlardan çok daha iyidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videolarımıza ve kanallarımıza abone olun
Beğenin ve paylaşın.